Gökyüzü neden aşağıya doğru sarkar? Fizik kurallarına göre bulutların yukarıda, ufuk çizgisinin üzerinde olması gerekir. Ancak bazen sanki koca bir kubbe üzerimize çökecekmiş gibi gökyüzü keseler halinde aşağıya iner. Bu sadece bir hava olayı mı? Yoksa zihnimizin bize kurduğu kadim bir tuzak mı? Bilimden binlerce yıl önce Anadolu topraklarında bu görüntü meteoroloji değil, karar demekti. Hititlerin ve Luvilerin fırtına tanrısı Tarhunza arabasını gökyüzünde sürerken bu bulutlar onun öfkesinin fiziksel birer kanıtıydı. O günün insanı için gökyüzü bir gaz kütlesi değil, tanrıların doğrudan müdahale alanıydı. Peki Tarhunza'nın yumrukları neden hep fırtınadan hemen önce beliriyordu? Mammatus. İsmini Latince mamma yani göğüs, meme kelimesinden alır. Bilimsel olarak bu bir anomalidir. Genelde bulutlar yükselen hava ile oluşurken mammatus batan soğuk havanın nemli hava tabakasıyla çarpışması sonucu oluşur. Bir cumulonimbus bulutunun altındaki o devasa türbülansın yer çekimine yenik düştüğü andır bu. Yani aslında izlediğiniz şey havanın kendi ağırlığı altında ezilmesidir. Peki, coğrafya derslerinde ne öğrenmiştik? Bulutlar atmosferde yerden yüksekliklerine göre sınıflandırılır. En altta cumulus, onun üzerinde stratus ve en üstte de Sirius'lar var. Daha önceki bölümde bahsettiğim gibi mammatüsler, cumulonimbus bulutlarının yani fırtına bulutlarının nadir oluşan tiplerinden bir tanesi. Peki ama binlerce yıl önce de aynı bulutlar oluşuyorsa neden onlara mammatüs denildi de günümüzde farklı isimler, mesela cumulonimbus alt tipi şeklinde isimlendiriyoruz? Bilim bize bugün bulutların içeriğinde ne var, nasıl oluştuğu, nasıl sıralandı bunları açıklıyor. Ama binlerce yıl önce bir köylü için bu bulutları bu şekilde açıklayan bilimsel bir temel yoktu. Onlar da pareidolia mantığıyla gökyüzüne baktıklarında gördükleri şekli kendi zihinlerinde var olan hazır şemalarla eşleştirdi. Neye benziyorsa onun ismini verdi. Mammatüs. Binlerce yıl önceki bir Hitit köylüsüyle 21. yüzyılın modern insanının zihninin yapısı nasıl aynı kalabilir? Biz hala bir şeyleri kendi zihnimize göre anlam vermeye çalışmıyor muyuz? Neyse, gelelim asıl konuya. Burada asıl çarpıcı olan bulutun fiziği değildi. Senin onu neye benzettiğindi. Neden bu bulutlara baktığımızda sadece su damlacıkları görmeyiz? Neden beynimiz orada öfkeli bir yüz veya sarkan bir el arar? Buna pareidolia deniliyor. Evrimsel olarak kaosla bir anlam, belirsizlikte bir tehdit bulmaya programlıyız. Atalarımız Tarhunza'yı uydurmadı. Beyinleri o bulutun içinde Tarhunza'yı görmek zorundaydı. Peki, bunca anlatılanlardan sonra size bir soru daha. Coğrafya sadece lisede müfredat dersi mi? Yoksa bu videoda olduğu gibi din, mitoloji, psikolojiyi birleştiren bir temel mi? Unutmayın, biz yokken de dünya vardı. Biz yokken de bulutlar atmosferde süzülüyordu. Ama biz geldikten sonra bir şeyleri anlam vermeye, bir şeyleri anlamaya çalıştık. İşte bu video ve bu kanal bu anlam çağrışımlarını jeolojik, meteorolojik veya başka bir oluşum mekanizmasıyla birleştirmeye odaklandı. Gelin birlikte bugün gökyüzüne baktığımızda sadece yoğuşmuş su buharları görmeyelim. Onlara yüklediğimiz anlamı, evrendeki korkularımızın ve merakımızın aynası olduğunu öğrenelim. Ve bu aynaya bakarken soracağımız soru da şu olsun. Neyi, ne için benzetiyorum? Sen de böyle düşündün mü? Yoksa hala sadece bakıyor ama görmüyor musun? Ben GeoCodex. Bir sonraki videoda başka bir hikayenin başka bir oluşum üzerine atılmış imzasını çözmek üzere. O güne kadar yerin üstünde kalın, hoşça kalın.